Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlunun aklına takılan en önemli soru Siyer-i Nebi'de kendisini Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın mihengine vurunca cevap bulabilir. İnsanın varlık olarak seçilmesi nedendir? Her sistem eğer yaratılmışsa mutlak surette bir en üstün olana bağlıdır. Çünkü yaratılışta bundan önce anlatmış olduğumuz bütün bölümlerde her şey kendisinden önceki bir başka sisteme bağlı. Ve bütün bu sistemin bağlılığı sistemin herhangi bir parçasının kendisinden evvel var olanı bilmekten çıkıp hakikatte kendisini Rabbi tarafından yaratılmış ancak bütün bu vesilelerin hakikaten vesile olduğunu bilmekle, imtihanda olduğu bilinciyle tartıya tabi olmaktadır. Şimdi normal hayatımızda düşünürsek eğer biz de bir insan olarak bir sistem meydana getirdiğimizi düşünürsek eğer insan eliyle oluşturulduğunda her zaman onun en üstünü, en tepesinde bir sistemin merkezini oluşturmayı hedefleriz. Ve bu sistemin en tepesindeki yapının bütün sistemin oluş amacı olarak beyan ederiz. Yani sen bir ev yaptın. Bu evi yaparken belli şeyleri aldın, belli ustalarla çalıştın. Bir şeyleri aldın, bir şeyleri verdin. Binlerce olay üst üste yaşandı. Ama bütün bu olayların temelinde var olan tek bir gerçek vardı. Senin bu evin içine girmen, hatta bu evin kendisi bile değil, bu evde yaşayacağın huzuru düşündün. Veya bu evde yaşayacağın, geçireceğin vakitlerde daha rahat, daha mutlu bir hayat süreceğini düşledin. Ve o mutlu hayatın için uzun bir zaman, birkaç ay boyunca işte yapacağın yapıya göre değişmekle beraber bir mücadele veriyorsun. Ve bütün vermiş olduğun mücadeledeki sistemin bütün kurgusal yapıları aslında senin kafanda oluşturmuş olduğun umuda hizmet ediyor. Ancak oraya çalışmak için gelen ne ustası, ne almış olduğun malzemelerin kendisi senin bu umudundan net olarak haberdar değiller. Sen kafa dinlemek için bir yer yapmayı düşünüyor olabilirsin ama bu ustayı hiç ilgilendirmez. Usta kendisine verilmiş olan görev taksiminde alacağı para karşılığında bir işi yapıp gider. İster orada huzur bulmak için yapıyor ol, isterse orayı bir para kazanmak için bir fabrika ya da bir yönetim merkezi gibi yapacak ol, fark etmez. İşte sistemlerin insan eliyle dahi sonucunda kemalata ulaşamaması bu umutta yatar. Çünkü insan o evin içine girdiğinde çok huzurlu olacağını planlar, mutlu bir hayat yaşayacağını planlar, şehirden uzakta kuş sesleri arasında bir hayat yaşayacağını düşünür. Aradan belli bir zaman geçer, evinin yakınından otoban geçer, ne bileyim yakınında sesi yüksek bir mekan açılır ve bu cihet adamı bir anda şaşırtır. İşte bu yüzdendir ki hayatımızın hiçbir noktasında yapacağımız hiçbir sistem kemalata ulaşması, en üstüne ulaşması mümkün değil. Ancak hayallerimize oldukça yaklaşabilir bu. Çünkü üstün olanın yaptığı her ne varsa ki o insandır, kendinden aşağı kademede olmaya mecburdur. İnsanın bütün alemlerden üstün olmasının bir başka veçhi budur. Kendi yapmış olduğu şey kendisinden daha üstün olamaz. Öyleyse kendisinden daha üstün olan bir varlığa tabi olduğu apaçık ortadadır. En üstünün seçimi baştan olduysa neden sonda yaratıldı diye de bir soru gelebilir aklınıza. Yani madem ki insan en üstün yaratılmış varlıktır. Bütün alemler ona hizmet ediyor. O ise Rabbinin hakimiyeti altında yaptığı her şey kaimiyete, belli bir kemalata eremeden son buluyor. Bozuluveriyor, çürüyor. Ama o Cenab-ı Hakk'a vuslat edebilecek en kademesi yüksek varlık olarak, eşrefi mahluk olarak yaratılmış. Madem böyledir neden cinler, şeytanlar, melekler, işte dünya, bütün alem her şey yaratılıyor. Çok çok uzun zamanlar geçiyor. Bu uzun zamanlardan sonra Hazreti Adem Efendimiz yeryüzünün son döneminde geliyor ve hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki ben de ikindi vaktinin ta işaretçisiyim.
Kıyametin habercisiyim. Herkesin müjdelediği benim müjdelediğim bir kıyamet. Dolayısıyla insan bunu düşündüğünde şunu hatırlaması lazım. Eğer insan en başta yaratılmış olsaydı, yani cinden, şeytandan, melekten de evvel yaratılmış olsaydı, Nur-u Muhammedi'den sonra kalemin, arşın, suyun, zaman ve mekanın yaratılışının hemen sırasında eğer insan yaratılmış olsaydı, bu durumda her şey kendisine muhtaç bilecekti. Çünkü her şey kendisinden sonra yaratılmış olacaktı. Tıpkı şeytanın yaptığı gibi, şeytan bir nefis sahibi, onu bozan da nefsi ve o ne dedi? Ya Rabbel Alemin, ben bundan daha üstünüm, bundan daha eski olmanın bir getirisiyle söyledi bir manada bunu. Bir başka manaları da var tabii ki, şeytanla alakalı mevzuya geldiğimizde de göreceğiz. Ama dedim ya, hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın merkezi alarak anlattığımız için bu alanlar apayrı kitap konuları aynı zamanda. Nasip olursa bir arada inşallah onları da yapıyor oluruz. Ama önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak için bu varlık aleminde insan olmanın nedenliğini anlamaya çalışıyoruz. İnsan olarak yaratılışımız eğer sona değil başa takdir edilseydi, bu durumda her şey kendimize muhtaç bilecektik. Halbuki muhtaciyet ve kabiliyetin en üstünü insana takdir edilmiştir. Hem bütün yaratılmış olanlar ona muhtaçtır ve hem kendi kabiliyeti, yaratık olduğunu gösterebilme becerisi kapsamında kendisine takdir edilmiştir. Bugün yeryüzünün en kabiliyetlisi olan insan ve en muhtaç olanı insandır. Yeryüzündeki bütün kabiliyetler ona doğru ve bütün muhtaciyetler ona doğrudur. Ama o sonda geldiği için bu muhtaciyetin kendisinden sonra ve kendi adına olma durumuna yenik düşmemesi için Rabbul Alemin'in bir merhamet ve rahmetidir. Öyleyse Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti Muhammed'inin ve kendisinin sonda geliyor olması da onların Cenab-ı Allah tarafından seçilmiş ve sevilmiş kullar olduğuna delildir. Bizler işte bu yüzden ümmeti Muhammed olarak, nasıl ki Hz. Adem Efendimiz bütün alemlerin her şeyi tamam olunduktan sonra yaratılmış ve bu yaratım aşamasına tayin edilmiş, bundan dolayı biz dersin başından beri bir merhamet teyakkuzundan, Cenab-ı Hakk'ın büyük bir ikramı olduğundan bahsediyorsak, aynı şeyde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzündeki hayat karşılığı içinde söylemek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ümmetini Allah Zülcelal o kadar çok sevmiş ve seçmişler ki inşallah biz de onun ümmetinden olarak o vasfiyete kavuşuruz. Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikçe onun ümmetinden olma şerefi ve hatta insan olma şerefine eremiyoruz. İşte o sonda gelmiş olmanın müthiş bir güzelliğidir. Dolayısıyla bugün ümmeti Muhammed'e zaman zaman bizler kıyamete yakın bir zamanda geldik ya, bayağı zorlu, sıkıntılı galiba dediklerini duyar gibi oluyoruz. Hakikat bu bizim için büyük bir rahmettir. Bundan önceki ümmetlerin çekmiş olduğu çilelere nazaran bu ümmet gerçekten Cenab-ı Hak tarafından büyük ikramlara mazhar olmuş ve olmaya devam etmektedir. Cenab-ı Hak şükrünü eda etmeyi nasip müyesser eylesin. Dolayısıyla bütün alemler unutulmamalıdır ki bu muhtaciyet ve bu kabiliyet üzerine inşa edilmiştir. Bu iki olgu bizim insan hayatında, insana hizmet eden bütün alemin varlığında görülmekte, insanda da kemalata erdikçe en üst kabiliyete kavuşmasına göstermektedir. Öyleyse insan da hem kabiliyetinin üstünlüğünün zevkine erebilmek hem de muhtaciyetinin farkına varabilmek için hem Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıktan sonra Cenab-ı Hakk'a hakikaten muhtaç olduğunu bilmeye mecburdur. Bir Müslümanın en büyük kabiliyeti işte bu manada Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendi hayatına adapte edebilmektir. Çünkü onda var olan kabiliyet kulluk vasfıyla en yüksek derecede ve âli derecede taşlandığı için muhtaciyeti Abdullah olarak, Cenab-ı Hakk'ın kulu, kölesi, kulu olarak beyan edilmiştir. Bizler o muhtaciyeti ondan öğrenebiliyorsak eğer, kabiliyetlerin en üstün halinde ondan öğrenebiliriz. Bu yüzden bir Müslüman genç, ben daha iyi bir kabiliyete, daha gelişmiş bir düşünce yapısına, daha iyi işler becermeye nasıl imkan bulabilirim diye sual etse el cevap, sendeki muhtaciyeti farkına varman lazım.
Muhtaciyeti farkına varmadan kabiliyet farkında olamaz. Ancak kabiliyetler Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere beyan ettiği sünnet-i seniyenin içerisinde var olan hikmetlerdedir ki biliyorsunuz Tevhid Ocağı'nda bir de hadis külliyatında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözünün tek tek hikmetlerinin olduğu yeni bir bölüme başladık. İnşallah onu da dinlerseniz o kabiliyetlerle nasıl kuşanmamız gerektiğini anlayacaksınız. Onu anlayınca Nur-u Muhammedi sizlere Cenab-ı Hakk'ın nurunun teyakkuzunun feyzi olarak kalbinizde bir zikre ve muhabbete dönecektir. İşte o gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesiyle kuşanmış bir kabiliyet hakiki bir muhtaciyeti anlayacaktır. O muhtaciyeti anladığında andan itibaren yaratık olduğunun farkına varıp yaratıcının karşısındaki en üstün vasfiyete yaklaşmış olacaktır. Cenab-ı Hak bizlere sünnet-i seniyenin kabiliyetiyle Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği muhtaciyetle ona salih kullardan olmamızı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip-i müesser eylesin efendim. Kalın sağlıcakla.